Merhabalar, Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir örgü modeli çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere 2 sıradan oluşan kolay bir modelle geldim. Evet, şöyle modelin anlatımı için elimde simli yeşil bir ipim var arkadaşlar. Etiketini ben daha önce atmışım, sanırım daha önce almış olduğum bir ip. Şöyle kalınlığını, inceliğini de göstereyim sizlere. Bu şekilde ipim, şöyle yakından göstereyim yine ipimi. Şiş numaram ise 3,5 numara şiş kullanacağım modelimi anlatırken. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre şişler kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu modeli kuracak olduğumuzda 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekle modelinizi kurabilirsiniz. Artı kenar ilmeklerini, yani yeleklerde, hırkalarda kenar bantlarını da eklemeniz gerekiyor. Şöyle hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimize geçelim. Şöyle arkadaşlar, ilk sıram olduğu için ilk ilmeğimi örerek aldım. Bu sıramı düz bir şekilde örüyorum. Bu yapmış olduğum sıra modelime dahil değildir. Bir sıra düz örgümü örüyorum. Lastik gerektiren bir model ama ben model göstereceğim için lastik hazırlamadım. Sizler dilediğiniz lastik örneğini bu modelin altına uygulayabilirsiniz. Evet, bu sıramı düz bir şekilde tamamladım. Kenar ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm. Bir sıra örmüş olduk. Şimdi örneğimize geçiyoruz. Örgümüzün birinci sırası ön yüzde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen birinci ilmeğimin arkasındaki boşluktan bu şekilde bir ilmek. Bir tane doladım. Buradaki 3 tane ilmeğimi düz bir şekilde hepsini birlikte şöyle alabilirsek, ilk sıramız biraz sıkı örmüşüm sanırım. Bir de ipim simli arkadaşlar. Şöyle tekrar deneyeceğim. Evet, düz bir şekilde bütün 3 ilmeğimi aldım. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Bir kez kurmuş olduk. Tekrar boşluktan bir ilmek doladım. 3 tane ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Boşluktan bir ilmek doladım. 3 tane ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Yani 3 ilmekten 3 ilmek. Devam ediyorum. Boşluktan bir ilmek. Evet, simli olunca takılıyor. Bir kez doladım. 3 tane ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Boşluktan bir ilmek doladım. 3 tane ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Boşluktan bir ilmek doladım. 3 tane ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Pardon. Tekrar burada son örneğimizi kurduk. Kenar ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm. Modelimizin birinci sırası ön yüzde bu işlemi yaptık. İkinci sıramız arka yüzde ise yapacağımız bir işlem yok arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örmeden alıp bütün ilmeklerimizi ters bir şekilde örüyoruz. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum.
arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Sıradaki ilmeklerimizi sırasıyla örüyoruz. Tekrar kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Şöyle, tabii ki modelimiz ilerledikçe kendini gösteriyor. Şöyle model üzerine tekrar örneğimizi nasıl kurabiliriz? Bir kez daha göstereceğim arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Burada 3 ilmek üzerinde yine işlem yapıyoruz. Birinci ilmeğimizin arkasındaki boşluktan bir ilmek alıyoruz. Bir kez şişimizin başına ipimizi alıyoruz. Sonra buradaki 3 tane ilmeğimizi düz bir şekilde tek seferde örüyoruz. 3 ilmekten 3 ilmek. Tekrar boşluktan bir ilmek başına doladım. 3 tane ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Boşluktan bir ilmek dola, 3 tane ilmeği tek seferde düz. Boşluktan bir ilmek dola, tek seferde ör. Boşluktan bir ilmek dola, 3 tane ilmeğimi ördüm. Boşluktan bir ilmek doladım, 3 tane ilmeğimi ördüm. Kenardaki kenar ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm. İkinci modelimiz, ikinci sırası arka yüzde ise kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bütün ilmeklerimizi sırasına göre ters bir şekilde örüyoruz. Şöyle, burada dolamış olduğumuz ilmeğimiz var. Bunu önden örmüyoruz. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Sırasına göre ilmeklerimizi ters örüyoruz. Örgümüzün arka yüzünde tamamen bu işlemi yapıyoruz. Zaten modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Herkesin yapabileceği türde çok kolay, her örgüye gidebilecek, bayan, kız, erkek çocuklarına, yani her cinsiyete gidebilecek bir model. Kenar ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm. Evet, modelimizi ikinci kez kurmuş olduk. Tabii ki modelimiz dediğim üzere ilerledikçe kendini gösteriyor arkadaşlar. Bu şekilde tekrar eden bir örnek. Dediğim üzere alt kısmına sizler dilediğiniz lastik örgüyü ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi daha önce büyük bir parça üzerinde yapmış olduğum modelimi sizlere göstereyim. Evet, şöyle diğer örgümü kenara alayım. Bunu da farklı bir ipte denedim arkadaşlar. Şöyle görüntüsü ilerlemiş hali modelimizin bu, arka yüzü de bu şekilde. Bunu da bu şekilde Etrofil marka bir iple denedim. Bebe yünüyle denedim. Yapacağınız örgüye göre iplerinizi seçebilirsiniz. Bu modelden neler yapabiliriz arkadaşlar? Bu modelden bebek örgülerine yakışacak bir model. Bebek yelekleri, bebek hırkaları yapabilirsiniz. Atkılar yapabilirsiniz. Etol şallar yapabilirsiniz. Gelinlik üstü şallar yapabilirsiniz. Çeyizlik örgülerinizde kullanabilirsiniz. Bayan örgülerde hem kız çocuğu hem erkek çocuklarına gidebilecek kolay, yapımı güzel bir modelle geldim. Evet arkadaşlar, bu videomda sizlere bu modeli detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.